Mavi gözlü insanlar, 5 cinsiyetli halk, ölüleriyle yaşayan kabilelerin adası Slovasi'den ayrılma zamanı geldi. Şimdi Okyanusya kıtası ve Papua zamanı. Çok acayip bir maceraya başlıyoruz. Yeni bir kıta. Okyanusya'ya geldik. Papua'nın inanılmaz sık ormanları, Amazon ormanlarını hatırlatıyor bana. Evet arkadaşlar, yeni bir kıtaya ayak basıyorum. Şu anda James Cook gibi hissediyorum. Ayak bastık. Teyzem de bakıyor ne diyor diye. Okyanusya kıtasına hoş geldiniz benimle beraber. Papua'dayız. Papua coğrafi olarak Okyanusya kıtasında yer alıyor. Biz bu kıtaya çocukken Avustralya kıtası da diyorduk. Kıta olarak, yani toprak olarak Avustralya kıtasına bağlı. Yeni Zelanda da Okyanusya'ya bağlı ama kendi dev bir kıtanın üzerinde kalmış bir ülke. Papua'ya geldik. İnsanların rengi de değişti. Artık Asyalı değiller, diğer Endonezyalılar gibi. Buraya ilk ayak basan kişi Jorge de Meneses arkadaşlar. Jorge de Meneses 1526 yılında Portekizli kaşif Jorge de Meneses Papua'ya ayak basan ilk kişi olduğu söyleniyor. Buraya çok yakın olan Raja Ampat'taki Waigeo adasına ayak basıyor ilk olarak. Papua, Malaya, Malaylıların Papua, kıvırcık saçlı demek. Muhtemelen gemisindeki kişiler Papua, kıvırcık dediler bu insanlar için. Çünkü kıvır kıvır saçları var. Sorong şehrine hoş geldiniz diyor. Burada da Papua yerlerinin kulübeleri, kuşlar var. Deve kuşuna benzer. Çok tabii ki inanılmaz bir çeşitlilik var, doğa çeşitliliği. Malaya'da kıvırcık saçlı anlamına gelen Papua diyorlar ve ismi Papua kalıyor. Avustralya kıtasını ilk tabii ki James Cook keşfediyor ama tabii ki ilk o keşfetmiyor. Yüzyıllar sonra giriyor ama ilk gelen kişi Hollandalı Papua Yeni Gine'nin devamı zannediyor ayak bastığı zaman Avustralya'ya. Kuzey Queensland sanırım o civara ayak basıyor ve Avustralya olduğunu anlamıyor. Aynı Christoph Kolomb gibi Yeni Gine'nin parçası zannediyor. James Cook 1770 yılında bugün Sydney ve çevresini keşfediyor. Yani doğu kıyısını, tabii ki Avustralya, ülke olan Avustralya çok çok büyük. Şimdi James Cook'un hikayesi de şu. O dönem şöyle bir sıkıntı var. C vitamini sıkıntısı arkadaşlar. İşte bunlar köpeklerini yiyorlar, atlarını yiyorlar bir süre ilk. Ama C vitamini sorunu çözemiyorlar. Ve bu yüzden Antarktika'yı keşfeden ya da bu uzun deniz yolculukları yapan kaşifler C vitamini problemi yaşıyor ama Kaptan Cook diyor ki mürettebatına, bakın diyor, nereye diyor inersek, nerede bir ada görürsek meyvelere dalın diyor adadaki. Ne bulursanız yiyin diyor ve Kaptan Cook C vitaminin meyvelerden geçtiğini anlıyor ve bu sayede hiçbir mürettebatı ölmüyor. Onun öncesinde iskorbit denilen iskorbit hastalığına yakalanıyor denizciler. C vitamini yok çünkü denizde. O sebeple çok çok önemli bu meyve olayını çözme. Tabii Antarktika'da meyve nerede? O da yok. Şu anda C vitamini tabletlerde var. O dönem yok. Evet arkadaşlar, yeni bir macera, gerçek bir macera başlıyor. Yeni bir kıta Okyanusya. İnanılmaz şeyler göreceğiz. Çok güzel kabileler göreceğiz. Şehir yaşamını da göstermeye çalışacağım. Her şey değişti. İklim değişti. Okyanusya oldu. Hadi gülümse. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Başka bir adaya uçuyorum Papua'nın içinde. O adadan bu sefer Papua'nın en doğusuna, yani Jayapura'ya uçuyorum. Jayapura'dan da kabilelerin olduğu
Vamena'ya. Sorong'da uyandım. 3 saat 5 dakika arkadaşlar. Yol gideceğiz. Papağanın içinde. Türkiye'den birazcık daha büyük bir ada bu. Türkiye'den büyük. Öyle diyeyim. Havalimanı kapalıydı. Yarım saat dışarıda bekledim. Check-in, buraya giriş 15 dakika sürdü. Öyle düşünün. Hello. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok zorlu bir yolculuktan sonra Batı Papağan'ın en doğusuna ulaştım. Ve bir ordu karşıladı beni. Çantamı alacağım. Evet arkadaşlar, geldim. Papağan'ın doğasını arkaya çevireceğim ve inanamayacaksınız. Şu dağların ululuğuna bakın. Muhteşem. 1 saat buradan gideceğim şehir Jayapura. 300.000 app'teydi. 200'e pazarlık ederek düz taksici buldum. Oops. Thank you. Tamam. Ah. Oha, kolum yandı şuradan. Very hot. Of. Ordu geldi beni karşılamaya. Arkadaşlar böyle bir şey görmedim ya. Ya bildiğin kolum yandı ya. Sıcağa bak. Çok sıcak. Bir dur, wait lan. Polislerin şeyini çekeyim dedim. Dinlemedi. Durmadı. Okey. Hadi gidelim, tamam. Arkadaşlar şimdi Vamena'ya gidiyoruz. Çıkıyor ve girişte direkt su ve var. Can I take? Berapa orang? How many passengers? Vamena, one person. Yes, one person. Yeah. Thank you. Thank you, Mr. Very much. İkramlarımız şirketten direkt önden veriyorlar ya. Çok iyi. Neymiş acaba, bakalım mı? Hadi bakalım. Skavit. Bourbon. Bourbon. One bourbon. One scotch. One beer. Bu ne la, yılan gibi? Tövbe yarabbim. Baylam Plamo. Arkadaşlar, Baylam Plamo Otel'e buldum. Taksi 100.000 istedi, 30.000'e bu abi götürecek beni. Geze geze. Plamo. Good. So about 7 minutes or 8 minutes. Yeah, no problem. And then also yesterday we have trekking for my friend from Italia. Okay. Italia make 3 days. Then Okay. he sleep in Palipilamo. This morning go to the Jayapura. Good. Then Good. he have continued to the other side, Papua New Guinea. Good. So I'm also from Hotel Balimpilamo. Tourists come here, have organized for the tourists who looking for the guide. Sometimes I'm working for the guide. Okay. Hadi bakalım. Çantaya bak. Amca sigara içme ya. No smoking. Dilarang. Makakok. 30.000 anlaştık ama 50.000 verdim ya. Gariban. Nasıl sevindi var ya. Şu işçiliğe bakın ya. Abi ben böyle bir şey... Müzelik yani, baksanıza. Yuh. Tamamen ahşap. İnanılmaz bir şey ya. Hotel Baylam Plamo.
Yani burada ulaşabileceğiniz en iyi otel 35-40 dolar civarında ödedim. Different color. Yeah. In the bottle, there is honey. In the bottle. Oh, honey. Yes. Yeah. Arkadaşlar avokadolara bakın. Papua avokadoları. Papua balığı. Teyzem ne yapıyorsun canım benim ya? Afyon'dan Papua'ya. Macera işte. Canım benim. Tamam alacağım, muz alacağım. I don't know what is it. Passion fruit, right? Vay be. You can eat on the inside, dry. It's a sour taste. Yeah. Tırnakları sokmasan. Ik ga niet eens zo slecht krabben. Manyok deniyor arkadaşlar buna. Burası inanılmaz tehlikeli çünkü ayrılıkçı gruplar Papua'da çatışma yaşıyorlarmış ve bu bölgenin Baylan Vadisi'nin güneyine gidemeyeceğiz. Oradaki kabileleri göremeyeceğiz çünkü yasak. Çok güzel bir göl var görmek istediğim, giremeyeceğiz. Ama çok güzel bir şey oldu. Başta 3000 dolarlardan başladık fiyatlara. Ondan sonra otele geldim. Instagram'dan bir çocuk bulmuştum. Gelmek isteyenlere numaralarını da vereceğim bu çocukların. Instagram'dan bir çocuk buldum. O bana bir tane rehber ayarladı. Çocuk İngilizce bilmiyormuş. Rehber birazcık çok özel bir yer ya. Çok özel yani. Ben ilk defa bu tipte insanlar görüyorum yani. Genetik olarak inanılmaz bir, antropolojik olarak inanılmaz bir cennetteyiz arkadaşlar. Çok güzel şeyler göstermeye çalışacağım size. Rehber geldi, başka bir grubum var dedi. Okey dedim, ben katılırım o gruba dedim. Sıkıntı yok. Grup nereli dedim, Hollandalı dedi. Aman Allah'ım dedim. Dünyanın en güzel şeyi çünkü Hollandalı arkadaşlar. Dünyanın en iyi ticaret yapan insanlarıdır. Ve 3 günlük tura, araba, rehber, her şey dahil. Benim gitmek istediğim şeyler dahil. Yaklaşık 400 liraya ayarladık ve kişi başı 100 euro. Yarıdan aşağı çektiler fiyat. Uzun süre ticaret yaptığım için Hollandalıları bilirim. Takıldım peşlerine. 3 gün boyunca gezeceğiz özel arabamızla. İlk olarak bizi bir pazar yerine getirdiler kabilelerden önce. Denize uzaktayız. Papua dünyanın en büyük adalarından bir tanesi. Bazıları denizden gelmiş. Bu tuna mesela denizden gelmiş, ton balığı. Dediğim gibi burası Endonezya'nın diğer yerlerine benzemiyor. Dikkat edin. Çok sert olabilirler. Oo! Aa! Pali pali. Sigara yok ki be. Bak bak bana bak. Allah cezanızı vermeye. Hocam sen ne yapıyorsun ya? Ya bırak bu işleri ya. Ya bırak. Lan! Himmet abi. Vallahi teşekkür ederim. Kimler kimlerle beraber. Böyle deliye yatarsanız arkadaşlar iyi olur, yoksa gözünüze kestirirlerse. They carry from the hat. Yes. And people here, he know the ladies they carry the bag. Bakın bu çantaları bir kadın takıyorsa eğer, erkekler biliyormuş ki evli. Eğer taşımıyorsa çanta bekar. Öyle. Yani evli kadına bakın. Kafasına taşıyor kadın. Bu mesela evli. Married. Yeah. Onun için yani gözüne kestirmiyor. Ben evliyim diyor. Çantam var diyor kafamda. Merhaba teyzem. Allah. Ne yapacağım ben onu be? Ben kadın mıyım be?
arkadaşlar burada sattıkları bunlar betel nut dedikleri bir şey ve Hindistan'da, Bangladeş'te ve görüyorsunuz ya ağzında böyle kıpkırmızı oluyor insanların ağzı. İşte bunu çiğnedikleri için oluyor. Hindistan'ın yerlerinde böyle giderseniz kırmızı kırmızı tükürükler olur bu şekilde. Onlar işte betel nut. Yine size göstereceğim betel nut kullanılmışları. Bunlar meyve değil. Tamamen tabii ki meyve ama yani yenmelik meyve değil. Dişlerini öyle kaybediyorlar. Dişsiz bunların çoğu. Bizim rehberi de göstereceğim şimdi size. Madam, amca. Hah, tükürdü gördün mü? Breakfast, lunch, rice. But people living in a village, not every day. Size çok enteresan bir şey anlatacağım. Rehberlerin de bilmediği, aslında muhtemelen kimsenin bilmediği. Tatlı patates arkadaşlar. Bu tatlı patatesin çok enteresan bir hikayesi var. Çünkü tatlı patates DNA olarak Papua adasına ait değil, Avustralya'ya ya da Melanezya'ya ait değil, Peru'ya ait. Ve bu patateslerin DNA'sı birebir Peru'dan gelmiş ve binlerce yıl önce düşünün, Peru'dan insanlar ya da buradan gidip geri dönerek kanoyla bu tatlı patatesin tohumunu getirmişler ve buranın bir numaralı besin kaynağı. Çok önemli. Büyük okyanusu geçiyor arkadaşlar insanlar. Olup olamayacağını denemek için zamanında Tur Heyerdahl Kontiki isimli bir tekneyle Peru'dan çıkıyor ve başarıyor eski tekniklerle. Düşünün ne kadar iyi denizci olduklarını. Buraya o patatesi getirmişler ya. Mesela buradaki insan biliyor mu? Bilmiyor tabii ki. Rehberler biliyor mu? Onlar da bilmiyor. O muhteşem denizcilik şeyini kaybetmişler tabii ki. Bakın ne kadar muz satıyor ama şartlar ne kadar kötü. Sen mi geldin? Gel bakalım. Ne kadar güzel gülüyorlar. Canlarım benim ya. Sen biraz hasta gibisin. Kıyamam. Evet arkadaşlar, başka bir pazar yerine geldik. Kabilelerin olduğu pazar yerlerini geziyoruz. Yeni bir kıta, yeni insanlar. Okyanusya'nın insanları. Genetik özelliklerini, DNA'ların nereden geldiğini hepsini anlatacağım size. Uzun uzun. Çok özel bir insan grubu. Ne kadar Afrikalılara benzeseler de Afrika'yla hiçbir bağları yok. Kıyıları takip ederek buraya kadar geliyorlar. Ama tabii siyahi olmalarının sebebi Afrika'dan çıkmaları değil. Biz de oradan çıkıyoruz. Biz siyahi değiliz. Ama benzer bir genetik evrim geçirmişler. O sebeple çok Afrikalı'ya benziyor. Kız, ne diyorsun? Saçlarda güzel olmuşsunuz. Ha, muz. Şimdi burada şey yapmışlar. Güzel güzel kesmişler. Ne problem? Tamam teyze, kızma, tamam vallahi dur. Terlik açacak, terlik. Okey, no problem. Hepsini anlatacağım. Burada böyle bir şeyler yapmışlar. Bu insanları diğer insan gruplarına ayıran bir özellik var. %100 Homo sapiens değiller arkadaşlar. Denisova DNA'sı da var içlerinde ve dünyanın en yüksek Denisova oranı. %6-7'lere kadar çıkabiliyor bu Denisova oranı. Bu insanların DNA'sındaki. Bizde 0, Çinlerde 0.01. Ne kadar renkli bir görüntü. Avokadolara bakın, ne kadar avokado taşıyor kadın ya. Allah helal olsun. This is favorite. The carry bag. For bags, the carry. I thought you were... Okay.
Kadın ödümü kopardı ya. Kolumu sıktı. Çok kötü ama. Madam? Ah, she has, boss, she has the fingers. She has the fingers cut. You can see here. From the tribe. It's okay. She and the Okay. Göstermek istemedi. She didn't want to show. you are paying, say. Yeah. Burada kadınlar kocaları öldükleri zaman, çocukları öldüğü zaman yas için parmaklarını kesiyorlar arkadaşlar. Ben onu gördüm. Göstermek istemedi kadın. Anlıyoruz. Başka yerde göreceğiz. Herkes sigara içiyor. The other one, this is not ginger, but they make color rice. Yes. Make color rice. Şu ginger değilmiş. Neymiş acaba bu ya? Kız. Vallahi içiyorum sigara. Farklı bir gezegende gibiyim arkadaşlar. Bakın o kadar kabile gördüm Afrika'da, Latin Amerika'da. Girmediğim delik kalmadı. Hepiniz birçoğunda zaten vardınız. Tabii ben YouTube öncesi 20 senede dünyayı gezip fotoğraf çektim. Çok farklı bir alem burası ya. Her şeyle. Hadi güzel. No problem. Kadın, bazıları korkuyor. Ruhlarını çaldığıma inanıyorlar. Onun için şey yapmıyorum. Teyzem, bak o. Çekmiyorum. Bak. Kuşların güzelliğine bakın. Teyzem benim peşimi bırak lütfen ya. Korkuttun beni zaten. Bu Kolombiya'da da olan bir meyve. Böyle armutumsu bir tadı vardır. Burada kadınlar inanılmaz sigara içiyorlar ya. Teyzem peşimi bırak Allah rızası için. Arkadaşlar olayın ne kadar tehlikeli olduğunu size anlatmıştım. Her yer. Gelirken uçağa bile kasklarıyla biniyorlardı askerler arkadaşlar böyle. Fotoğrafını koyalım buraya. Ve devamlı marş söylüyorlar. İlk Papa'ya indiğimde de öyleydi. Yani biraz böyle gövde gösterisi gibi diyelim. Teyzem beni korkutuyor elindeki şeyle ya. Şimdi ben buna var ya, para versem herkes gelecek. Bak hemen gözüyle baktı.
Arkadaşlar burada bir bağımsızlık hareketi var ve Endonezya askerlerini öldürmüşler. Bu bağımsızlık hareketi, Papua bağımsızlık hareketi. Onun için çok sıkı buralar şu anda. Gerçekten zaten hiçbir turist de gelmemiş. Bu arada benim beraber tur aldığım Hollandalılar da burada doğumlu. Aileleri sömürge zamanından kalan aileler. Tabii şu anda Hollanda'da yaşıyorlarmış ama asıl kökenleri buralı. Buranın beyazlarından tabii hiç kalmamış öyle. Yani, adam kaçırma çok fazla var. Kaçırıp fidye istiyorlarmış. O sebeple ekstra dikkatliyiz. 2 tane çoban çocuk nasıl merakla izliyorlar bizi. Gözlerini kırpmadan. Kapıyı açtılar bizim için. Çok vahşi bir doğası var ya. Arkadaşlar. Ayrılıkçılar 3 askeri öldürmüş. Onun için askerler biraz az önceki şeyde gövde gösterisi yapıyorlardı ama her yerde bunu görüyorsunuz. Devamlı şarkılar söyleyerek geziyor askerler. Doğaya bakın. Tabii ki dev bir adadan bahsediyoruz. Türkiye'den daha büyük bir adadan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük adalarından bir tanesinden bahsediyoruz. Yarısı Endonezya'ya ait. İnanılmaz maden var. Tüm dünyanın gözü buraların üzerinde. Böl yönet kampanyaları aynısı bizim ülkemizde de bir şekilde bölmeye çalışıyorlar. Güçsüzleştirmeye çalışıyorlar. The woman he know for eating. Yes. Die vrouwen die is heel oud. Maar weet je, volgens mij zijn ze... Bizim kankalar da takip ediyor. jonger dan dat ze eruit zien. Michael. Michael Michael. and Wat sama? Nerson. Merson. Nerson and Michael. Good. Benim gibi vertigo hastaları bilirler ki böyle sallanan You köprüler. are with in the meter. Okey. Sallanan köprüler vertigo hastaları için büyük bir cehennemdir. From in the meter or from here? You want to take photo, guys? You can put your camera in the bridge, yeah? Why? Down the river. No, no. It's okay. Bunlar sallanıyor ya, bizim beynimiz erir yani. Ha, bu çok sallanıyor. Wow. Yeah, you can pass. Yeah. No problem. Yeah. Wow. Çok yorgunum. Sabahın erken saatine kalktım. 1650 metrede burası. Ve ben aylardır deniz kıyısında yaşıyorum. 2000 üstü birazcık kötü yapar beni. Vertigo hastalığından dolayı. Medecin 1500'dür, fena değildir. Burada 1650'de birazcık yorgunlukla beraber. Şimdi bir de sallanıyorum. Bu küçük çarpıntılar mahveder beni. Neyse. Şu güzelliğe bakın ama. Çok güzel. Turistler korkuyormuş arkadaşlar, gelmiyormuş artık. Beni de çok uyardılar Endonezyalı arkadaşlarım. Sakın gitme diye. Ben birazcık kerizlik ettim. Orada. Crocodiles here? No crocodile, only fish. Aferin. Fish and crabs. Yeah. Ikan, yeah, we calling ikan. Kan. He can. Fish. Ikan. Ah. Fish, yeah, ikan. Crabs, undang. Ja. Ja.
Aa, benim beyin gider burada. Yeah, you can pass. It's okay. Aa, burada düşebilirsin ya. Neyse artık. Girdik, bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Habari. Çok güzel manzara ama ya. Gerçekten. Şöyle bir de poz verem. Yükseklik, sallanan köprü, yorgunluk, uzun uçak yolculuğu, vertigoyu tetikleyen her şey. Bir de sigara içsem artık ölürüm herhalde şu anda. Geçtim. Şu anda var ya sarhoş oldum var ya. Vertigo hastaları anlayacaktır. Rehberimize bak. Wild pig, long time going out and live in a mountain. And we have a Rusa. Şimdi de dönüş yolundayız ama ben ondan çıktım. Biraz hızlı geçeceğim. Çünkü midem feci bulandı. Neyse karşıda görüşürüz. Oğlum sen ne korkuyorsun? Sen burada yaşamıyor musun zaten? Are you filming me? Ay başım döndü. Erul, ada 10.000 di situ kak, kasih daun 2 kak. Persuasi. Hah? Persuasi. Sudah? Ya. Oh ya ya. Kasih tahu nggak, mereka punya kayak kuat sekali tuh. Tidak apa-apa. Rehbere dedim beni şehrin dışında bırak. Ben biraz yürüyeceğim dedim. Paniğe kapıldı. Sevmiyorum abi. Derken ya birazcık kendim dolaşmayı seviyorum. Biliyorsunuz her şehirde. Şöyle gideyim askerleri göstereyim ya. Görüyor musunuz askerleri? Her yer asker kaynıyor arkadaşlar. Lan sen ne tatlı bir şeysin ya. Evet. Papua'da günü batırıyoruz. How are you my friend? Ne yapıyorsun lan? Yak gibi bir şey var. Ben böyle şeyler yapıyorum arkadaşlar. Siz yapmayın. Ah. Bileğim burkuldu. Ne yapıyorsunuz? Mahallenin delikanlıları. Bu biraz korkutucu bir tipe benziyor ya. Nasılsın hacım? Merhaba. Korktum senden vallahi. Olalala. Olalala. Tedirgin olunca ben şarkı söylerim. Arkadaşlar burada turistler kaçırılıyormuş bolca. Kaçırıyorlar ve fidye istiyorlar. Bir de şey diyorlarmış kaçırıp. Yani benim anladığım kadarıyla yani bizim bağımsızlığımızı verin yoksa işte bu turistleri bırakmayız falan diyorlarmış. Ama genelde şeyler yani güler yüzlüler. Tabi belli olmaz. Yani bu işler. Nasıl nereye geldim? Korkuttunuz birazcık beni be. Her neyse arkadaşlar geldik. Yeni bir kıta. Adımımızı attık. Otelimi ben bulayım. Götümüzü de kollayacağız tabi. Merhaba. Ne istiyorsun?
Very good. Evet. Kamerayı kapatayım. Çok dikkat çekiyoruz. Merhaba. Burada betel nut'ı kadınlar da çiğniyor ya. Görüşürüz. Yarın kabilelere gidiyoruz. Ucuza buldum ama ya. Papua regisi. Merhaba.